Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir mantı tarifi vereceğim. Patatesli mantı ama buz kalıbında hazırlanan bir mantı. Artık kimse yapamam edemem demesin. En kolay mantının tarifini vereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim mantıyı hazırlamaya. Bir adet yumurta ile hazırlayacağız. Üzerine de bir su bardağı su dökeceğiz. Birebir ölçüdür arkadaşlar. Tuzunu ilave edelim. Çok tuzsuz yapmayın. Azıcık tuzluca olsun. Şöyle çırpıcı ile güzelce çırpıyoruz. Yumurta dağılması için. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi toplamda 3 su bardağı ben un kullandım. 2 su bardağı unu ilk önce döküyorum. Çırpıcı ile çıkaralım şimdi. Kaşık ile karıştıralım ki elimiz batmasın. İlk aşamada kaşık ile şöyle güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra kalan bir su bardağı unu da ilave ediyorum. 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Normal standart su bardaklarıyla hazırlanıyor. Elimize yapışmaz. Biraz sertçe hamur olduğu zaman tamamdır arkadaşlar. Bakın. Bayağı bir sert hamur tuttum. Çok cıvık cıvık hamur olmasın. Eğer ununuz az gelirse bir kaşık da ilave edebilirsiniz. Sorun olmaz. 2 adet patatesten hazırlayacağız mantımızı. Ben patatesli olarak hazırlayacağım. Patatesi koymuştum daha önceden. O kaynıyor. O kaynarken ben de hamurunu hazırladım. Şimdi patatesimiz ocakta pişti. Aldık. İsterseniz çabuk pişmesini isterseniz doğrayın da o şekilde kaynatın. Ben bütün olarak kullandım. Şimdi kabuklarını şöyle soyuyorum. Evet, bugün çok kolay bir mantı hazırlıyoruz. Buz kalıbında mantı hazırlayacağız. Herkes yapabilir, yapamam demeyen kalmasın. Herkes bu lezzetli mantının tarifini öğrensin arkadaşlar. Evet, şöyle bir patates eziciyle eziyoruz. İsterseniz yoksa böyle ezeceğinizde rendeyle rendeleyin. Aynı sonucu alacaksınız. Her şekilde olur. Normal kaşıkla da bastırıp çatalla da bastırıp da ezebilirsiniz. Alternatifler çoktur. Şimdi üzerine de tuzunu veriyoruz. Göz ayarı tuzunu verdik. Birazcık da karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı koydum ama gözüme çok geldi. Birazını bıraktım. Hepsini koymayacağım. Çok acı olmasın. Şöyle karıştıralım ve iç malzememiz hazır. Soğan falan doğramadım. Çünkü soğan istemiyorum şu anda. Evet, hamurumuzu burada yoğurmuştuk, hazırlamıştık. Biz patatesleri soyana kadar birazcık dinlendi. Şimdi güzelce elimizle toparlıyoruz. Homojen bir hamur elde edeceğiz. Şimdi altına üstüne şöyle güzelce birazcık un sepeliyoruz ki merdaneye ya da oklavaya yapışmasın. Ben şimdi ilk aşamada şöyle merdane ile açmayı deneyeceğim. Yani her evde merdane olduğuna göre, oklava olduğuna göre merdane ile açarsınız. Oklava ile açmayı bilmeyen merdane ile açsın. Bilen de oklava ile de açabilir. Gördüğünüz gibi çok fazla ince olmayacak bir hamur elde ettik. Yufka elde ettik. Şöyle bir buz kalıbı kullanacağız. Mantımızı buz kalıbında hazırlayacağız. Şimdi içine buz kalıbın birazcık un sepeliyorum ki çıkması kolay olsun ki yapışmasın yufka. Yoksa çıkaramayız, parçalanır. Şöyle buz kalıbına koyuyorum. Yufkanın ucundan üstüne serdim. Şöyle fazla gelen yerleri sarksın aşağıya. Şöyle üzerine seriyoruz. Bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç malzemeden de şu deliklerine buz kalıbın koyuyoruz. Ben bayağı cana bir koyuyorum arkadaşlar. Her bir deliğine hazırladığımız iç harçtan koyuyoruz. En iyisi şöyle elimle koyayım. Elimle çok daha güzel konacak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç dağılmadan daha da kolay patatesleri koyuyoruz. Evet. Her gözüne koyduk şimdi patatesleri. Şimdi üzerine şöyle yufkayı kapatıyoruz. Bu kalan yufkayı da kullanacağım arkadaşlar. Değerlendireceğim tekrar. En sonunda da toplayıp açacağım tekrar yufkayı. Hani hiçbir şekilde ziyan olmayacak. Kenarlarından şöyle bir bıçak yardımıyla fazla yufkaları kesiyorum. Bakın kalıpta kaldı sadece. Şunları kenara alalım. Dediğim gibi kullanacağım yine onları. Hiçbir şekilde ziyan etmek yok. Bakın.
Bu şekilde hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Bunu ters çeviriyoruz ve kalıbından çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. İçini unlamayı unutmayın. Özellikle söyleyeyim ki yapışır. Sonuçta hamur ne kadar böyle bir durdukça kendini salar. Saldıkça da yapışma riski çoğalır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hani kalıbınızı güzel unlarsanız yapışmaz. Hamurda tutarken mümkün olduğunca biraz sert tutmaya bakın ki hani salma aşamasında düşündüğünüz zaman çok fazla yumuşamasın. Evet. Bakın şöyle kare kare kestik. İşte mantılarımız hazır. Bu kadar kolay. Çok kolay olan bir mantı. Herkes yapabilir bu mantıyı. Şimdi un septim biraz fırın tepsimi ve un septiğim fırın tepsimi hazırladığım mantıları şöyle koyuyorum. Bunlar kalan yufkalarım, hamurlarım. Şimdi onları tekrar toparlayıp yine aynı şekilde bakın. Yani gözlerine bakın koyuyorum buz kalıbının. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Sosyal medyada tariflerimi paylaşabilirsiniz. Kanalımın çok yakında çekilişi vardır. 100.000 abone olduğumuz zaman çekilişimizi yapacağız. Kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Çekilişe katılabilir. Çekilişin şartları, kuralları zaten videolarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hediyesi de bellidir. Daha sonra yine çekilişler yapmaya devam edeceğiz. İlk çekilişimiz 100.000 abone olduktan sonra başlayacak arkadaşlar. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi mantıları güzelce hazırladık. İşte bu kadar kolay. Bakın hiçbir şekilde birbirine yapışma yok, açılma yok. Şimdi ne yapacağız? Tenceremize suyumuzu koyduk. Yarım tencere su koydum. Ne kadar? 1,5-2 litreye kadar su koydum. Şimdi suyum kaynadı. Üzerine tuzunu verdim ve kaynayan suyun içine mantı hamurlarına bırakıyorum. Tabii ki mantı hamurlarını bıraktıkça kaynayan su durdu. Neden durdu? Çünkü hamurlarımız soğuk olduğu için kaynaması durdu ama tekrar kaynamaya başlayacak. Bakın hiçbir şekilde yapışma yok, açılma yok. Birazdan bu zaten kaynamaya başlayacak. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika 10 dakika arası kaynattıktan sonra zaten çok kolay bir şekilde hamurlar pişecektir. Piştikten sonra da bir kevgir yardımıyla hamurları süzeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hamurları ben süzdüm, hazırladım. O aşamayı göstermedim. Herkes yapabilir sonuçta. Şimdi tavama yağ koydum. Sıvı yağı biraz kızdırdım. Kızan yağın birazını döküyorum. Mantıların üzerine hepsini dökmeyeceğim. Yapışmaması için şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın mantılar çünkü yapışabilir. Hamur oldukları için birbirine. Şöyle birazcık karıştırıyoruz ve kalan yağın içine de bir kaşık salça. Gördüğünüz gibi ister domates kullanın ister biber. Benimki biber salçası arkadaşlar. Ya da kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Yani kekik, nane, maydanoz isteğe bağlıdır. Bunları herkesin damak tadı başkadır arkadaşlar. Evet. Şimdi servisini yapalım. Şöyle bir küçük fırın tepsim var benim. İçine döktüm. Çok olduğu için hepsine. Servis nasıl yapacağız onu da gösterelim. Üzerine şöyle yoğurt koyuyorum. Yoğurt sarımsaklı, sarımsaksız isteğe bağlıdır yine. Ben sarımsak şu anda koymadım ama koyun, isteyen seven koysun. Çünkü çocuklar da pek sevmediği için sarımsağı ben koymadım. Daha sonra kendime özel ayrı bir kapta sarımsak ezip yiyeceğim arkadaşlar. Yoğurtlayıp. Evet, gördüğünüz gibi yoğurdunu da karıştırdık. Şimdi üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz. Şöyle bakın. Mis gibi oldu arkadaşlar, inanın. Çok güzel bir mantı hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Siz de bu mantıyı yapar. Çoluğunuza çocuğunuza hazırlayın. Çocuklar çok seviyor bu mantıyı. İşte bu kadar basit bu mantıyı. Mantımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi.
Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha yeni tariflere.